Kristof Kolomb, Marco Polo, bu isimler hepimize tanıdık değil mi? Ama durun bakalım. Ya size onların seyahatlerini bile, hani adeta bir hafta sonu gezisi gibi gösterecek birinden bahsetsem? 14. yüzyılda yaşayan, at sırtında o zamanın bilinen dünyasının neredeyse tamamını dolaşan bir adamdan, işte bu adam İbn Battuta. Ve biz şimdi onunla birlikte sadece bir seyahate değil, bir devrin tam kalbine, ruhuna doğru inanılmaz bir keşfe çıkıyoruz. Bakın şu rakama, 117 bin. Tamı tamına 117 bin kilometre. Şimdi şöyle bir düşünün. Ne uçak var, ne araba, ne de tren. Hiçbir şey yok. Bundan tam 700 yıl önce tek bir adamın at ve deve sırtında kat ettiği mesafeden bahsediyoruz. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Dünyanın çevresinin neredeyse 3 defa dönmek demek. İnanılmaz. İşte şimdi bu akıl almaz yolculuğun en can alıcı noktalarından birine Orta Asya ve Hindistan'a gidiyoruz. Tabii ki bu kadar büyük bir yolculuktan bahsedince aklınıza hemen Marco Polo geliyor değil mi? Normal. Ama işte İbn Battuta'nın hikayesi tam da burada ayrışıyor. Birincisi çok ama çok daha geniş bir alanı gezdi. İkincisi ve bence en önemlisi anılarını başkasına anlatmadı, bizzat kendisi kayda geçirdi. Hani Marco Polo'nun hikayelerinde biraz fantastik, abartılı şeyler vardır ya, İbn Battuta ise bize 14. yüzyıl dünyasına dair böyle ham, filtresiz, çok daha gerçekçi bir pencere aralıyor. İşte bu yüzden çok değerli. Peki araladığımız bu pencereden ilk nereye bakıyoruz? Orta Asya'ya. Ama nasıl bir Orta Asya? Bir yanda Moğol istilasının bıraktığı küller, yıkıntılar. Diğer yanda ise inanılmaz katı, disiplinli bir dindarlık filizleniyor. İbn Battuta buraya geldiğinde birbiriyle adeta çarpışan iki farklı dünya buldu. Gerçekten de tam bir zıtlıklar diyarı. Şimdi ilk durağımız Buhara. Hani bir zamanların o meşhur ilim ve irfan merkezi. Ama İbn Battuta oraya vardığında gördüğü manzara bambaşka. Bakın kendi ağzından ne diyor? Mescitleri, medreseleri ve çarşıları harap vaziyette. Bugün bu şehirde bilgiye önem veren hiç kimse yok. Yani Moğol istilası şehri resmen bir hayalet şehre çevirmiş. Düşünsenize o kadar yolu geliyorsunuz ve bulduğunuz şey sadece yıkılmış duvarlar değil, çökmüş bir medeniyetin hüznü. Gezginimiz için ne büyük bir hayal kırıklığı olmalı. Ama bakın şimdi zıtlık nasıl geliyor? Buhara'nın bu hayalet halinden çıkıp sadece birkaç gün yol gidiyor ve Harezm'e varıyor. Ve burada gördüğü manzara, akıl alır gibi değil, tam bir şok. Burada hayatı demir bir disiplin yönetiyor. Bakın ne diyor? Cemaate gelmeyen olursa imam onu herkesin ortasında cezalandırıyor. Bunun için de her mescidin duvarında bir kamçı asılı. Yani namaza gelmemenin cezası herkesin gözü önünde kamçılanmak. İşte o bahsettiğimiz inanılmaz tezat bu. Orta Asya'nın nasıl bir çelişkiler yumağı olduğunu bundan daha iyi ne anlatabilir ki? Yolculuk devam ediyor ve bu sefer rota Semerkant. Burası da harap bir şehir ama burada daha da tuhaf bir şeye tanık oluyor İbn Battuta. Düşünün, şehri yerle bir edenler Müslüman olmayan Tatar istilacıları ama aynı istilacılar Hazreti Muhammed'in kuzeni Kusem bin Abbas'ın türbesine gelince duruyorlar. Önünde saygıyla eğilip adaklar adıyorlar. Ne kadar ilginç değil mi? Yani inancın ve o kutsallık algısının kılıçların çizdiği sınırları, hatta din farkını bile nasıl aştığını gösteren çok çarpıcı bir an bu. Evet, Orta Asya'nın bu birbiriyle çelişen manzaralarını arkamızda bırakıyoruz. Ama sanmayın ki zorluklar bitti. Aksine belki de en zorlu kısım şimdi başlıyor. İbn Battuta'nın yeni hedefi Hindistan. Ama oraya giden yol Horasan ve Afganistan'dan geçen tehlikeli bir geçit. Buranın sarp arazileri onun sadece dayanıklılığını değil, hayatta kalma içgüdüsünü de gerçekten sonuna kadar test edecek. İşte bu yolda ilerlerken sanki bir medeniyetin tüm iniş çıkışlarını görüyor. Önce Horasan'ın zengin, capcanlı şehri Herat'a geliyor, refahı ve canlılığı görüyor. Ama hemen ardından bir zamanların devasa imparatorluk başkenti Gazne'nin yıkıntıları arasında buluyor kendini. Geçmişin o büyük gölgeleriyle yüzleşiyor ve en sonunda Indus Nehri'ni geçiyor ve işte o an bambaşka bir dünyanın, efsanevi Delhi Sultanlığı'nın kapılarını aralıyor. Ve geldik yolculuğun belki de en zirve, en can alıcı noktasına, Delhi. Burası, nasıl desem, tam bir altın kafes. Dışarıdan baktığınızda göz kamaştıran bir zenginlik, bir şatafat görüyorsunuz. Ama içeriye bir adım attığınızda, ölümcül entrikalar, tehlikeli oyunlar, işte İbn Battuta bu altın kafesin hem nimetlerinden sonuna kadar faydalanacak hem de lanetini iliklerine kadar hissedecek.
Peki bu devasal sultanlık ne kadar güçlüydü? Bunu anlamak için aslında tek bir şeye bakmak yeterli. Posta servisleri. Adına VULAK diyorlar. Ama bu bildiğiniz gibi bir posta değil, adeta bir yüksek hızlı iletişim ağı. Bakın sistem o kadar hızlı ki, sultana tam 10 günlük mesafeden gönderilen bir mektuba ikinci günün akşamında cevap gelebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bugünün en hızlı kargo servisleriyle yarışır bir verimlilik. Bu, devletin ülkenin en ücra köşesine bile nasıl hakim olduğunun en net, en sarsıcı kanıtı. Delhi'de zengin olmanın da acayip bir yolu vardı. Şöyle bir sistem kurmuşlar. Şehre yeni gelen bir yabancısınız diyelim. Önce gidip tüccarlardan borç alıyorsunuz. Sonra o parayla sultana alabileceğiniz en pahalı, en şatafatlı hediyeleri alıp sunuyorsunuz. Cömertliğiyle dillere destan olan sultan da ne yapıyor? Size o hediyenin değerinin kat be kat fazlasını geri veriyor. Siz de bu parayla hem borcunuzu ödüyorsunuz hem de bir anda servet sahibi oluyorsunuz. Tabii bu sadece bir hediyeleşme değil, aslında sultanın gücünü ve cömertliğini herkese gösterdiği bir tür iktidar oyunu. İşte bu ilginç oyunun kurucusu olan Sultan Muhammed Tuğluk, gerçekten de tam bir tezatlar abidesi. Yani bir gün size servetler bağışlayıp sizi vezir ederken, ertesi gün en ufak bir hatanızda gözünü kırpmadan sizi cellada teslim edebilirdi. Bir eliyle inanılmaz bir cömertlik sergilerken, diğer eliyle korkunç bir acımasızlık gösterebiliyordu. Cömertliği ne kadar derinse, zulmü de o kadar derindi. Kısacası onun sarayında yaşamak, her an patlamaya hazır bir volkanın üzerinde yürümekten farksızdı. Ve tahmin edin o volkan en sonunda kimin için patladı? Elbette İbni Battuta için. Hani sultanın lütfuyla başkadılığa kadar yükselmiş bir servet sahibi olmuştu ya. İşte bir anda ne olduğunu bile anlamadan kendini hükümdarın gazabının tam ortasında buldu. Hayatını kurtarabilmek için her şeyi, tüm o zenginliği, o makamı arkasında bırakıp bir derviş kılığında saklanmak zorunda kaldı. Bu olay, o Dehli'deki altın kafeste aslında hiç kimsenin ama gerçekten hiç kimsenin güvende olmadığının en acı, en net kanıtıydı. Neyse ki İbn Battuta bir şekilde Delhi'den paçayı kurtarıp yolculuğuna devam etmeyi başarıyor. Peki, geride bıraktığı tüm bu tanıklıklar, bu inanılmaz notlar tam 700 yıl sonra bugün bizim için ne anlama geliyor? Yani onun gözlemlerini bu kadar özel, bu kadar ölümsüz kılan şey neydi aslında? Cevap, Rihle adını verdiği o meşhur seyahatnamesinde saklı. Bakın bu kitap öyle sıradan bir gezi günlüğü değil, bu 14. yüzyıl Türk-Moğol dünyasının adeta yaşayan, nefes alan bir fotoğrafı. İnsanların ne yediğinden, ne giydiğine, nasıl ibadet ettiğinden, geleneklerine kadar her bir detayı kaydetmiş. Bu yüzden diyoruz ki o aslında zamanının çok ötesinde, belki de dünyanın ilk antropologlarından biriydi. Bize tarihin o kuru, tozlu sayfalarından çok daha fazlasını, bir devrin ruhunu miras bıraktı. Peki, tüm bu inanılmaz yolculuğun sonunda akıllara şu soru geliyor. Düşünsenize, 700 yıl önceki dünyayı bu kadar keskin gözlerle, bu kadar ince detaylarla analiz eden İbn Battuta, bir anda bugün aramızda olsa, onu en çok ne şaşırtırdı? Bizim bu devasa gökdelenlerimiz mi? Elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlar mı? Yoksa acaba baktığında yine aynı şeyleri mi görürdü? Hükümdarların gelgitlerini, inancın sarsılmaz gücünü ve insan doğasının o hiç ama hiç değişmeyen zıtlıklarını mı? Ne dersiniz? Belki de asıl şaşırtıcı olan onun gözünden kendi dünyamıza yeniden bakmak olurdu.